Günaydın arkadaşlar. Singapur'dan selamlar. Şu an yeni uyandık. Biraz da uyuyakalmışız. Saat 10.30 vesaire. Şimdi hızlıcana gezmek istediğimiz birkaç yer var. Onları gezip bugün gün içinde Malezya'ya geçmeye çalışacağız. Singapur'da çok uzun vadeli bir kalma gibi bir düşüncemiz yok. Yorgunluğu henüz atamadık üstümüzden. Bir de soğuktan geldik ya, sıcakta çok mayıştık. Neyse şu an Şimdi öncelikle Sri Virama Kaliaman Tapınağı'na gideceğiz. Burası bir Hint tapınağı. Oraya doğru gidince orada zaten detaylı bir şekilde konuşuruz. Hava çok sıcak. Orada görüşürüz. Şöyle sokakları çekerek gideceğim. Yani Singapur çok küçük bir ülke. Zaten her şey yürüme mesafesinde. Burası da Little Indian bölgesi. Çok sıcak hava. Bu bölgenin nüfusu çoğunlukla Hintli. Hintli, işte Bangladeşli vesaire. Ya dışarı taraftan yürüyemeyeceğim, kusura bakmayın. Şuradan yürüyeceğim çünkü çok ciddi derecede sıcak. Şu bölgeyi görseniz yeterli. Bir de şuna dikkat ettim. Malezya'da, Singapur'da, Endonezya'da Hintlilerin çoğunlukla olduğu bölgelerde hep böyle kuyumcular var. Çok yoğun yani şöyle kuyumcular. Yani Hintlilerin çoğunlukla olduğu yerlerde genelde kuyumculuk, Hint yemekleri ve bu özel günlerde taktıkları falan güller, çiçekleri sattıkları, ya işte şunların dükkanları çoğunlukta var yani. Bir de burada şu evlerin var. Evet, Sri Virama Kaliaman Tapınağı. Burası 1800'lü yıllarda yapılmış. 1855 olması lazım. Şimdi içeriği ziyaret edeceğiz. Buraya ayakkabıyla girmek yasak. Girişte ayakkabınızı bırakıp çıplak ayakla gidiyorsunuz. Veya çorapla. Hint tapınaklarında en nefret ettiğim olay bu. Madem ayakkabıyla girmek yasak, cami gibi çorap morapla rahatça girebileceğimiz bir ortam yaratın yani. Neyse. Şöyle şuraya basmadan geçin çiçeklere. Burası 1881 yılında Sri Kaliaman adındaki tanrıya atıfta bulunarak yapılmış. Birçok tanrıça var da ana plan Sri Kaliaman. Çok, yani Hindu tapınaklarında en sevdiğim konu çok renkli olması. Her renk var yani içeride. Hatta pembeye daha çok şey veriyorlar. Bir yer. Özellikle özel günlerde. Çok önemli bir yermiş burası bu bölge için. Çok güzel etkinlikler oluyormuş burada. En garip yanı ne biliyor musun? Şurada kendine dua ettirmen için, şu mesela şuradaki görevli, din görevlisi, şurada kendine dua ettirebilmen için, yani sen bu inanca inanıyorsun ve burada senin için dua ettirilmesini istiyorsun. Ama şuraya gelip ödeme yapman lazım. Yani şuraya ödeme yapmadıktan sonra
Yani kimse sana hayrına dua etmiyor. Fiyatlarda yazıyor bak orada 15 dolar. Şeyine göre değişiyor. Dua bilmem nesine göre değişiyor. 2 dolar, 15 dolar falan filan. Singapur doları. Burada mesela parasını vererek alıyorlar. Örnek veriyorum, süt müt her şey var burada. Fiyatları burada yazıyor. Burada para vererek alıyorlar. Şuradan süt mesela. Şurada tanrılara adıyorlar onu da. Dinler gerçekten garip bir olay ya. Lan Tanrı senin muzunu ne yapsın ya? Tapınaklarında en sevdiğim olay, hangi Hint tapınağına giderseniz gidin her öğün illaki dağıtacak bir şey buluyorlar yani. Hep yemek var yani. O huylarını seviyorum. Tapınak hakkında çok geniş bilgim olmadığı için çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Zaten çok detay verilecek bir bilgisi de yok. Yani normal Hint tapınağı. Önemli kılan sadece bu bölgede çok eski bir yer olması. Bu bölge için etkin bir mimarisinin olması. Ama ben şeyleri seviyorum ya. Hint tapınaklarının mimarisini seviyorum. Burada olayımız bitti. Şimdi Arap Caddesi'ne gideceğiz. Orada güzel bir cami var. Yani Singapur için güzel. O da 1800'lü yıllarda yapılmış yine. Gidip orayı ziyaret edeceğiz. Orada görüşürüz. Evet, Arap Caddesi'ne geldik. Burası Sultan Camisi. 1824 yılında o dönemin sultanı tarafından inşa edilmiş. Kendisi Malay İslam mimarisinin en büyük örneği. Şimdi biraz içeriden ziyaret edeceğiz. Çok ciddi ihtiyacım var. Şimdi adım gibi eminim içerisi buz gibi. Girişi nerede? Bu tarafta muhtemelen. İçeride görüşürüz. Uzun bir video olacak, o yüzden çok uzatmıyorum. Arap Caddesi şuradan başlıyor. Şöyle. Şöyle gideceğiz şimdi. Kalk. Buralarda Indian Caddesi'ne göre daha düzgün bir mimari var. Sokaklar daha temiz biraz daha. Biraz daha bize hitap ediyor. Zaten burası Singapur'daki Müslümanların uğrak noktası. Çoğunlukla burada alışveriş yapıp zamanını burada geçiriyorlarmış. Helal haram vesile olaylarından dolayı. Şöyle gelelim mi? Bir de gerçekten buralarda daha çok mu? Mesela Mevlana Türk iş. Hemen. Çok Türk ismi var. Aşırı derecede. Ayasofya, Sır. Bu Türk iş diyor da ne kadar Türk iş bilmiyorum. Şey mesela Ayasofya Türk iş restoran. Yani. Turkish coffee, baklava. Baklava ne lan? Şivarma diyor ya döneri tanıtırken. Pezevenk, Hintli misin, Türk müsün? Şivarma ne? Döner işte. Buradaki işletmelerin çoğu Türk ya da Türk ismini almış yani özellikle. Mesela Türk lokumu var şurada. Ottoman, Osmanlı Türk lokumu var. Hemen yanında etnik Türk bilmem nesi var. Grand Pazar var, kapalı çarşı. Çoğunluğu Türk yani buradaki işletmelerin isim olarak. Kendileri Türk mü bilmiyorum. Bak burası Türk. Burası Türk. Burası Türk. Arkadaki zaten Türktü. Aa bak İstanbul, o da Türk. Oğlum bu ne lan? Burada biz Singapur diye geldik. Burası küçük Türkiye. Arap Caddesi niye diyorsunuz? Hepsi Türk anasını satayım. Ama Turkish mix falan filan. Bu da Türk. Çoğunlukla Türk. Yani bu kadar nüfusumuzu arttırıp sokağa Türk ismini veremedik mi? Gerçi Araplar da olabilir Türk ismini alan. Çünkü
Türk ismi özellikle Asya'da çok önem gören bir şey yani. Mesela İran'da falan bir ürünün fiyatının artması için o ürünün Türk demeleri yeterli yani. Türk malı dediği zaman 2-3 katına satıyorlar gibi. Şimdi evet, Singapur pahalı diyebiliriz. Yani sırf Türk tabelası koyup millete sırıkla atlıyorlar yani. Öyle söyleyeyim. Hint mahallesinde içecek aldığın fiyat, yemek aldığın fiyata burada içecek alabiliyorsun. Mesela 3 dolara, 5 dolara Hint mahallesinde yemekler var. Burada o paraya anca kola alabiliyorsun. Yani buraya gelince evet, Singapur pahalı. Yani en dandik yemek 400 lira. En dandiği bu arada yani. Sırf Türk tabelası koydunuz diye 2 katına çıkarmanın da bir anlamı yok bence. Ha, şurada milkshake falan var. 2 tane limonata aldık. Şöyle. Özel limonata 7 dolar 2 tanesi. Yani biz bu paraya Hint mahallesinde yemek yedik yani. Öyle söyleyeyim. Burada yemek yemeye kalksak 2 kişilik yemeğe en kötü vereceğimiz 30 Singapur doları olsa, ki bak en kötüsünden bahsediyorum. 30 çarpı 28 desen 840 lira yani 1000 lira ortalama 2 kişilik yemek Müslüman mahallesinde. Harbi Müslüman mahallesiymiş. Ama Budist Hint mahallesinde yemeye çalış, aynı yemeği 300 liraya yiyoruz. Ya mesela çok basit ya, hadi üretim farkı olsun. Kapalı kutu kola bildiğin. Müslüman mahallesinde kaç para? 3,5'tan veriyor. 28 desen 100 lira. Ama Hint mahallesinde ne kadar? 80 kuruş desen çarpı 28 22 lira. Bak farka bak, arada 80 lira fark var. Konaklama da orada ucuz. O yüzden buraya gelirken yapmanız gereken, ben öyle tercih ettim. Size de tavsiye ederim. Gidin Hint mahallesinde kalın yani. Her açıdan daha ucuz. Gerek yemek açısından, gerek içecek açısından. İnsanlar daha güler yüzlü. Onu da söyleyeyim. Tavsiyem gidin Hint mahallesinde kalın yani. Müslüman mahallesi çok pahalı. Yani ciddi derecede pahalı. Zaten bir şeyin başına Türk koyuyorlar, fiyatını 2-3 katına arttırıyorlar. Dükkanda Türk yok ya. Az önce gideyim dedim, hani madem sırıkla atlayacaklar bizimkiler atlasın dedim. Gittim, dükkanda Türk yok yani. Herhalde sahibi Türk piyasada yok. Bilmiyorum. Yani 5 tane mağazaya gittim, 5'inde de Türk yok yani. Neyse. Evet, tavsiyem gidin Hint mahallesine, boş verin burayı. Evet, şimdi caminin içine doğru gideceğiz. Cami şöyle. Her zamanki gibi şu tarafa sadece Müslümanlar gidebiliyor. Ben de büyük bir zevkle gideceğim. Bunlara hunharca güleceğim. Şöyle. Videoya çekmek yasakmış. Size şöyle şu alanı da göstereyim. Daha fazla çekemeyeceğim. Buraya zaten sadece Müslümanlar girebiliyor. Daha detaylı çekemeyeceğim. Kusura bakmayın. Video çekmek yasak. Sürekli uyarıyorlar. Ya şeyi anlamıyorum bir türlü. Yani camilerde belli bir yere kadar girişe izin vermelerini. Hatta ibadet saatlerinde engelle bari. Bırak insanlar bir gezsin, görsün. Bilmiyorum. Ya belki içeride olacak bir şey adamın İslam'dan bir şeylerinin esinlenmesine neden olacak. Niye? Ya şimdi burada tamamen yasak. Hani mesela Türkiye'de şey yapmışlar. İbadet saatlerinde o tarafa geçmek yasak. Burada komple sadece bir alan açmışlar. Müze, sergiler gibi, bir gerisinde bekleyebiliyorsun sadece. Bütün vakitlerde oradasın. İleriye geçemiyorsun. Neyse, cami güzeldi. Yani dış mimarisi güzel. İç mimarisi alışık olduğumuz aşina şeyler. Farklı bir şey yok. İnsanlar çok iyi. Türk olduğunuzu duyunca cidden aşırı Türk olduğunuzu duyunca cidden farklı bir önem, farklı bir saygı gösteriyorlar. Türk olduğumu söyledikten sonra işte içeride görevli 6-7 kişi vardı. Herkes birbirine "Aa Türk, aa Türk" deyip sıra sıra gelip benimle konuştular yani. Selam verdiler vesaire. Yani Türk olduğunuzu duyunca Müslüman bölgelerinde bunu çok yaşadım. Müslüman bölgelerinde Türk olduğunuzu duyunca Asya'nın her yerinde, Malezya'da, mesela Tayland'da çok ücra bir yerde bir cami vardı. Instagram'da videosunu koymuştum. Orada bile mesela insanlara ben Türk'üm deyince bir anda ciddi derecede bir saygı görmeye başladım. Yemek ısmarlamaya çalıştılar. Gel bizde kal diyenler oldu. Yani güzel, bu duymak, insanın görmek hoşuna gidiyor yani. Neyse.
Cami bu kadar. Müslüman Mahallesi'nde biraz daha dolaşır çıkarız muhtemelen. Sonraki durakta görüşürüz. Ya bir de birader, bu ülke nasıl pahalı, ben onu da anlamış değilim. Dün havalimanından geldik. Yani Indian Street'e gelmemiz bizim 1 saatimizi aldı. Sadece metroyla. 2 metro kullandık aktarmalı. Kartla ödedik. Yani kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz bu arada. Ben dedim herhalde yani sırıkla atlayacaklar bize. Çünkü çok pahalı ülke diyorlar ya. Ben en az bekliyorum, böyle minimum bir 100 lira falan tutar diye bekliyorum herhalde. Neyse, üzgün sabaha doğru kredi kartını kontrol ettim. Mobil bankayı açtım. Kaç? 2,5 TL. 1 saat yol. 1 saat yol, 2 metro ve toplam 2,3 TL. Buçuk da değil yani. Şöyle. Evet, şimdiki durağımız Gardens Bay to Bay. Burası 2012 yılında yapılmış bir doğal park. Seralar vesaire var içeride. Singapur'un ikonik yerlerinden birisi. Özellikle onu görmek için geldik. Zaten orayı da gördükten sonra muhtemelen gideriz. Çok bir işimiz yok burada. Malezya'ya geçeceğiz buradan sonra. Neyse, şarjım çok az, bitmeden gideyim, görüşürüz. Biz sadece Skyway için ödeme yaptık. Çünkü çok pahalı. Bayağı iyi. Ya şöyle söyleyeyim, tamamını gezmek, burası işte 3-4 tane seradan oluşuyor. Yine bayağı bir görsel şölen var. Aslında paranız varsa gidin. Hak eden bir şey. Kişi başı tamamını gezme 100 dolara falan geliyor. 100 dolarına. Adını sen söyle. Singapur dolarına. Ya tam 100 etmiyor da 70-80 falan. Yani ortalama bir kişi başı 1500-2000 liraya patlar herhalde. Biz sadece Skyway'e gideceğiz. Bir yürüyüş yolu var. Onun için ödeme yaptık. O da 14 dolardı kişi başı. 14 Singapur doları. Neyse. Böyle etrafı çeke çeke gidelim. Fazla şarjım yok. Mesela şuralar böyle komple sera. Şurası Skyway. Biz o en tepeye çıkacağız. Muhtemelen Skyway, tam emin değilim. Şu şekilde çiçek ağaçlar var. Bunlar güneş enerjisi ile çalışıyor. Aynı zamanda zaten yani şu gittikleri yol Skyway, işte biz de oraya gideceğiz. Tepeden çekerim hepsini zaten. Burada yani akşama doğru gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü akşam burada ciddi bir görsel şölen oluyormuş. Yani tavsiye ederim. Buralara kadar ücretsiz gelebilirsiniz ama diğerlerine para vermek zorundasınız. Normalde buraya kadar da ücretsiz gelemezsiniz de kimse dikkat etmez yani ücretsiz geldiğinizi. Öyle yürüyün, biletiniz varmış gibi. Etik olmasa da yasak değil. Burası yürüyüş yolu, yani yürüyerek çıkmanızı tavsiye ederim. 3 dolara gidiş dönüş, yani yaklaşık 100 liraya gidiş dönüş servis de var. Servis de gezerek götürecektir muhtemelen, güzel yerlerden dolaştıra götürecektir. Ama ben yürümenizi tavsiye ederim. Yani yürürken hem daha çok eğleneceksiniz hem daha çok detay göreceksiniz. Tavsiyemiz bu yönde. Şuralara gitmek için ekstra ücret ödüyorsunuz. İşte kimisi 20 dolar, kimisi 30 dolar. Değişiyor ücretleri. Şunların da. Bunlar tamamen güneş paneli. Şuradakiler. Bunlar da sera. Daha çok sera varmış. Yani sera olduğunu düşünüyorum. Sera diyorlar. İçinde de zaten bir dünya çiçek böcek var. Şuralara kadar rahat bir şekilde biletsiz gelebilirsiniz. Kimse buna dikkat etmez. Bilet kontrolü yok buralara kadar. Ama muhtemelen şu alandan sonra bilet kontrolü devreye girecek. Biz nereye gideceğiz? Come right. Bizim yönümüz burası. Biz şu yukarıdan yürüyeceğiz. Sadece onun için para ödedik. Burası Skyway alanı. Biz şuradan yürüyeceğiz biraz. Birazdan tepeye çıkacağız. Şarjım yeterse orayı da çekerim. Gerçi powerbank var yanımda. Burası komple 2012'de yapılmış.
Yani bu alan komple. Gidelim, yukarıda görüşürük. Evet, geldik. Şu an buranın olayı tepeden görmek. Şurası mesela sera. Buraların her birine girmek için ayrı ücret ödüyorsunuz. Yani ortalama girişleri 30 dolar vesaire. 30 Singapur doları. Yani yaklaşık 1000 TL'ye falan geliyor. Gelmiyor da yani düz hesap. Biz buranın olayı Skyway. Burası yürüyüş alanı bu şekilde. Bence güzel bir yatırım yani. Ciddi derecede turist çeken bir yer. Yani bunu mesela yapmazlar da olana sahip çıkmıyorlar da bunu biz de yapabiliriz mesela. Yani biz olana sahip çıkamıyoruz. Millet olmayanı var ediyor. Yoksa bizim bundan 10.000 kat güzel doğamız var. Sorry. Yani şuradan şuraya yürümek için biz 15 dolar verdik. Hani ne kadar çok turist çektiğini sen düşün. Sorry. Yani biz de yapabiliriz böyle bir şey. Neden yapmayalım ki? Gayet gideri var yani. Her açıdan güzel. Hem turist çekiyor, hem görüntü açısından güzel, hem yani ülkenin kendi sağlığı açısından güzel. Ya düşünsene şöyle bir yerin, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olduğunu. Ama hani doğal değil, yapay olarak bizim yaptığımızı. Anasını satayım, biz var olana sahip çıkamıyoruz ki. Memlekette ağaç kalmayacak otel yapmaktan. Şurada 15 dakika yürümek için 15 dolar verdik yani. Dakikası 1 dolar. Singapur doları 28 lira yapıyor. Yani şurada yürümenin dakikası 30 TL. Ha, bizimkilerin beyni paraya basıyor ya sadece. Onlar her şeyi ticaret olarak görüyor ya. Al işte bak, ticaret olarak da düşünüyorsan. Ticaret olarak da iyi. Madem doğaya saygımız yok, bari ticaret olarak yapalım şöyle bir şey. Ya şimdi kamera insan gözüyle var olanı göstermiyor tabii ki. Dehşet güzel yani. Şurada gördüğünüzün 5-10 katı daha iyi. Yani ben izlemekten konuşamıyorum. O kadar güzel. Harika bir manzara var yani ortada. Bu kadar. Yani yürüyüş alanı, Skyway dediğimiz olay bu. Tamamen bu kadar. Ha, değer mi? Değer. Onu söyleyeyim yani. Zaten Singapur'da yapılacak çok da bir şey yok yani. Şu gördüğünüz videoda olanlar dışında 1-2 görülecek yer vardır. Biz de ona vakit ayırmadık yani. Evet arkadaşlar, Singapur serüvenimizin sonuna geldik. Şu an otobüs durağındayız. Singapur'dan Malezya sınırına otobüs var. Evet, otobüs geldi. Otobüs 170 numara ama ne kadar para istiyor bilmiyorum. Görünmüyor oradan. İnerken bakacağız. Kredi kartıyla ödediğimiz için. Alta yazarım kaç para tuttuğunu. Yani toplam 1,5 saat bir yolculuk sürecek. Singapur'dan Malezya'ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bak şu an biz otobüs yolundayız. Tamam mı? Normal, herhangi bir bariyer yok. Sol taraf normal taksi araçlar. En sol tarafta motosikletler var. Bak bomboş gidiyoruz. Hiçbir araç otobüs şeridine girmiyor. Bariyer hiçbir şey yok. Yani bu Türkiye'de olsa şu an var ya, bütün yol şu araçlar bütün yolu kaplamıştı yani. Otobüs hareket edemiyordu. Ama şu an bomboş yolda gidiyoruz yani. Şimdiye kadar yaptığım en garip yolculuktu. Belediye otobüsüyle ülke değiştirdik. Neyse, geldik şu an Singapur Malezya sınırındayız. Şimdi çıkış yapacağız. Evet.